Herkese merhabalar. Bugün yine sizleri güzel bir saç ekim sonucuyla buluşturma günü. Daha öncesinde seyreklilikleri olan bir hastamız vardı. Hadi yaklaş bakalım, yakından bir verelim onu. Şimdi önden bakıldığındaki profilimiz bu şekilde. Önde hafif bir adacığımız var. Artık özellikle bu şekilde olan ters Y şeklinde olan bir bölgede artık taramaya izin vermeyen güzel bir seyrekliğimiz var. Burada yine belli oranda saç miktarımız gözüküyor ama bu saçlarla ileri seviyede bir tarama, güzel bir model verme şeklini yapamıyoruz. Şimdi buraya baktığımızda daha yaklaşabilirsin burada. Yani tepeden bir fotoğraf çektiğimizde ise alanı daha iyi görüyoruz. Yani şu bölümler maalesef ki kişiye güzel bir model vermede artık eski istediği, hayalindeki taramak istediği saç modelini vermekte engel kılıyor. Buradan da görüyoruz ve buradan da görüyoruz. Varlığı çok iyi bu ince saçların. Bize destek sağlayabilir. Ama bunların operasyon sonrasında kaybetme durumu da var. Biz bu kişiye güzel bir şekilde bunların hepsini, bütün ihtimalleri anlatarak bir planlama yaptık. Kendisiyle güzel bir saç ekimi sonrası tarayabileceği güzel bir model haline getirmiş olduk. Tabii açıklığımız çok genişti. Bir tepe bölgesi için de ikinci bir seansın olabilme ihtimalinden bahsetmiştik. Hadi bakalım birinci seans sonrasında tepeye kadar olan bölgede biz neler yapmışız. Hadi yaklaş. Neyse konuşun yani. Evet, şimdi sizi sonucumuzla buluşturma anı. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bu arada sizleri tanıştırayım kendisiyle. Klimatoloji uzmanımız Rıza Bey. Ayrıca benim hem hemşerim hem mahallemden abim olur. Öyle bir samimi ortamdayız şu anda. Sizlerle de o samimiyetimizi buluşturacağız. Kendisinin ben sonuçlarını biz sizlerle her zaman yaptığımız gibi yapalım. Ondan sonra yine muhabbetimizle tanıştıracağım. Ne yapıyorduk? Yine her zamanki gibi yakından zoomlayarak ön hattımızın doğallığından bahsediyoruz. Sizleri yani bizim farkımız, takipçilerimin en çok böyle hoşuna giden nokta ne oluyordu? Önden bakıldığındaki o doğallık, hani bir dümdüz şerit gibi değil ya da göze çarpan, problemli bir şey yaratan, doğal durmayan bir duruş olmuyor. Bizde hepsi şeffaf bir şekilde ortada ve profesyonel bir çalışmanız oluyor. Daha önceki halimiz bu şekildeydi. Ve şimdi daha dinamik, daha iyi bir profil görmüş oluyoruz. Şöyle üstlerden de bakalım. Aynen. Bu şekilde. Sizin donör bölgemizde de buluşturacağım. Bir arkamız dönebilir miyiz? Evet. Şimdi donör bölgemizin bir durumuyla alakalı tablodan bahsedelim. Biraz ince telli bir saç yapımız var. Yine anlaşılamayan estetik dediğimiz doğal sanatımız. Yani bakın şöyle sıfırdan kestirmiş. Yine öyle kullanıyor ama bir böyle tavuk olmuş gibi kötü bir imajı yok. Gayet doğal, tasarımsal, makyajlı foya sanatımızla onu sağlamış oluyoruz. Tepe bölgesinde gördüğünüz gibi ideal bir oranda bir ekim yapabilmiştik. Çünkü tepe bölgesi bayağı bir genişti. Şu şekildeydi. Kendi saçları da vardı ama bunlarda birazcık kayıplar da yaşanmış. Bunların olabildiğini de belirtelim. Hep güzel şaşalı böyle şeyler mi yapacağız? Değil. Herkesin, her vücut yapısının farklı reaksiyonları olacaktır illaki. Yine şöyle bir göstereyim ben tepeyi.
Ama şu anda geldiğimiz noktada bizim ektiğimiz saçları ben rahatlıkla görebiliyorum. Bir de telefonun ışık alma oranı çok fazla olduğu için daha parlıyor. Aslında canlıyken bu kadar parlamıyor. Topikçiler, topik sevdalıları bakın dökmüyoruz. Topikle bizim işimiz yok. Her şeyimiz şeffaf. Ne kadar olabileceğini belirtiyorum. Gelebileceğiniz en gerçekçi noktadasınız. Burada izlememiz gereken nokta donör bölgemizin gayet doğal duruşu. Evet, dönebiliriz Sayın Hocam. Ve saç ekimimiz yüz gülleri. Merhabalar abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Bugün ziyaretine bizi daha da mutlu ettin. Seni böyle dinamik daha yakışıklı bir halde görmek hem gurur verici hem onur verici güzel bir mutluluk kattın. Bu arada sizleri tanıştırayım, tekrardan söylemiştim. Rıza Bey, Doktor Rıza Ereksöz, klimatoloji uzmanı. Bursa'da hizmet vermekte, Bursa'da görev yapıyor. Kendisi saç ekim arayışında olan birisiydi. Bir doktor ablamızın tavsiyesi üzerine bizimle görüşmeye geldi. Görüşme esnasında çok tatlı bir ambiyans yaşandı. Kendisiyle biz aynı mahallede, neredeyse aynı sokaklarda büyümüşüz diyebilirim. Çok yakın böyle bir komşuluk durumundayız ama birbirimizi yaşlarımızdan dolayı tabii ki tanımıyormuşuz. Şunu fark ettik, artık operasyona karar verdikten sonra neredensin, nerede yaşıyorsun, Bursa falan derken biz güzel bir hemşehrimiz olduğunu farkına vardık. Ondan sonra tabii çok daha farklı bir diyalog haline geldi. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Çünkü hani memleketten çıkıp da dışarıda birileriyle böyle eş dost, yani abi diyebileceğiz birilerinin olması çok büyük mutluluk verici bir şey. Tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. Ben süreci size anlatayım biraz. Değişik bir süreç oldu. Uzman hekimimiz tarafından kendisinden de dinlemeyi çok istedim. Sizlere de böyle bir yol haritası pusulası olacak. Değerli bir uzman hekim görüşü olacaktır. Evet abi. Fotoğraflarda gördüğümüz gibi. Evet, bir sene önceki halim bayağı bir süre geçmiş, bir yıl süre geçti. Tabii ki bu haldeyken çok fazla tarama imkanı olmuyor, şekil verme imkanı olmuyor. Evet. Üçe kestirsen, İTM'li bir Asya modeli var. Artık Evet. dediğim bir saç ektirme zamanı geldi. Tabii ufak araştırmalara başladım ama net kararı vermek, net bir yeri seçmek gerçekten çok zor. Çok fazla kişi var, çok fazla kurum var. Herkes herkes çok iyi yaptığını iddia ediyor, Herkes söylüyor. birçok fotoğraflar falan koyuyor. Küçük bir araştırmaya geçtik. Hatta bir yerde de randevu almıştım saç ekim tarihi için. Dedim hepsi aynı değil mi? Yani hadi bir yere ektir geç gibisinden bir düşüncem vardı. Randevumu da aldım. Sonra bir doktor arkadaşım bizim ilan tavsiye etti. Baktım ya dedim ortak bir arkadaşımız var. Hala oğlu var. Dedim bu kimdir? Dedi bizim Tanıdık olabilir mi? Olabilir mi dedim hani. Evet. Instagram takipçili ortak insanlar var. Ama benim arkadaşlarım da Rıza Bey'in arkadaşı. Sonradan Instagram'da ekledikten sonra bir bakıyor ortaklarımız var. O zaman onlara soralım değil mi? Evet. Çok güzel şeyler duydum gelmeden önce ama hani randevumu da almıştım başka bir yerden. Dedim bir yani fikir dahi alırız ya da tanışmış oluruz. Sonra gerçekten bu işin, sanatın çok farklı yönlerini bana anlattı. Önemli olan o sanatı icra ederken, yaparken hani her yer belki benzeyebilir ama en önemli kısım ekibin çok fazla tecrübeye sahip olması, ekibin her zaman sabit kalması. Bu ekip yaptıktan sonra da en önemli süreç bakım süreci. Yani ektirdikten sonra gerçekten bir süreç başlıyor. Yani bir estetik operasyon oluyorsunuz. Estetik sonrası bir bakım süreciniz oluyor. Bu ekilen saçlar bakmanız lazım. Aynen düşünün bir tarlaya bir şeyler ekiyorsunuz. Onu devamlı sulamanız lazım. Yani vitaminlerini kullanmanız lazım. Gelip bakımını yaptırmanız lazım, yıkamanız lazım. Değişik
halklar, İhtiyaçlarındaki tek verme gibi. Yani faktörler. ben bu zamana kadar hani birçok doktor olarak hani vitaminleri, diğer şeyleri bildim ama hani kozmetik olarak hani vitamindir, şampuandır, bunlar çok fazla bilgim yok. Neyse o süreçleri de sağ olsun İbrahim'cim ektikten sonra bütün hepsine yardımcı oldu. Zaten ekibi de çok tecrübeli bir ekibi var. Yani sıkılmadan, hani ben hiperaktif bir insanım, sıkılmadan 8 saat nasıl orada durabildiğim diye düşünüyorum. Yani ama senin bu sohbetinde şey çok güzeldi, ekibi güzel yönetmeyi, yani bir hasta olarak ekibi çok güzel yönetiriz abi. Hani İstanbul'daki yüksek tecrübemizle burada hizmet veriyoruz. İstanbul ekibimle buradayım, Bursa'da hizmet vermekteyim. Artık 25 bin üzerinde bir vaka yönetmişiz. Uzun süredir ekibim hep yanımda olan insanlar, bana güvendiği için birlikte buraya da geldiler sağ olsunlar. Burada da çok güzel işler yapıyoruz. Şu anda zaten bu kadar talep ve yoğun bir istek olduğu için tekrar da dönmek istemedim. Çünkü Bursa daha böyle bir yaşanılası güzel bir tatlı şehir geldi. Ve de böyle büyüklerimiz, sevdiğimiz yakınlarımız da burada daha güzel böyle bir yakın temas haline geçmiş oldu. Bu fırsatlarda artık belli bir şeyden sonra kaçırmak istemiyorsunuz. Zaten insanlar bütün dünyadan ya da il dışından bir şekilde geliyorlar. Çünkü doğru adresi bulduktan sonra yollar, mesafeler önemli değil. O kişiye gidip o hizmeti alabiliyorlar. Hocamın da saydığı gibi yüksek tecrübemiz, sabit bir ekip olması, asepsi antisepsi kuralları çerçevesinde hastane ortamında olması, yani diğer şartlar konuşmalarımızda ulaştıktan sonra daha da bunları detaylı bir şekilde sizlere anlatıyorum. Böyle bir ortamı yakaladıktan sonra, tecrübeyi de gördükten sonra neden bu kişi olmasın? Gezdiğim yerlerdeki şeylerde de yani hani köprüden önceki son çıkış falan modunda olduk biz böyle birazcık. Güzel bir süreç oldu yani bir işi yapacağınız kişiyle bir frekans yakalayabilmek çok önemli bir şey. Tabii bunu ekiple bile yakaladığınız zaman daha güzel şeyler oluyor. Benim bir stresli dönemim oldu. Ona rağmen hani saçlarımı bir sene sonrasında şekil verecek şekilde tarayabilmek benim için çok bir mutlu, motive edici bir durum oldu. Alan çok genişti, ekebildiğimiz kadar ektik. Şimdi tepeye odaklanacağız. Burada şunu belirtmek istiyorum. Yani Rıza hocamın yani saç ekiminden sonra birçok aksilik yani tesadüf oldu. Yani stres sıkıntısı saç ekiminde çok önemlidir. Hani bunları yaşamayacağınız bir dönem, depresif bir tabloya geçmeyeceğiniz bir dönem olması çok önemli. Yani bu tarz dönemlerde var olan kendi saçlarımızda kayıplar çok yüksek yaşanabilmektedir. Normalde 40'lı yaşlardan sonra çok görmeyiz falan deriz ama yani bu anlık reaksiyon dönemleri insanlarda yıpratıcı bir boyut. Değil mi hocam? Tabii şöyle bir durum da var. Çıktığından biz şükrediyoruz yani. Senin bir saymak istemiyorum burada. Ya da sen de nasıl istersen. Bir pandemi süreci geçirdik. Pandemi süreci zaten kendi kendine başlı başına bir stresle bir sağlık çalışanı olarak da o stresin içindesiniz. İster istemez her bir stresi vücudunuz yaşıyor. Tabii kendinizle ilgili, ailesel konularla ilgili hayatımızda sabit değiliz. Yani değişken durumlara maruz kalabiliyoruz. Onun için de hani stres evet yapıyor ama ona rağmen yine de tarayabilecek saçlarımın olması hoşuma gitti. Tabii sıkılaştırma konusunda da ikinci seansı yine İbrahim Bey ile konuştuk. Hani ekebildiğimiz kadar yaptık. İkincisinde şöyle bir şey var. Yine donör alanının güzel olduğunu öğrendim. Ayrıyeten tıraş olmaya gittiğimde saçım diyorum ki ben saç ektirdim diyorum. Şaşırıyorlar. Şaşırıyorlar. Hani nereden aldılar diye soruyorlar yani. O benim çok hoşuma gidiyor. Hani oradaki tavuk yolunmuş gibi arka tarafın olmaması mesela çok hoşuma gidiyor benim. Hani fark edemiyorlar açıkçası o ekim kısmını. Yani ilk zamanlar belki hani herkes görür o şey kısmını ama bir sene geçtikten sonra tam saçlar oturmaya başladıktan sonra gerçek sanat o zaman biraz gözüküyor. Hani nereden saç aldı, nasıl eğitti, o anlattı, nasıl verdi. Bunlar çok önemli oluyor. Yani etrafta çok saç ektiren kişileri görüyorum.
Hani Yani oradan saç olumsuz eklediklerini tepkiler çok çıkıyor o anlayabiliyorum. yüzden. Anlayabiliyorum, saç ekledikleri anlayabiliyorum ama hani şu an mesela benim için hani bir miktar hani yine kapatacak alanı olabilir. Hani tepe kısmı biraz zor. Yine tabii bir şekil verebilmek, yani insanların anlayamaması benim çok hoşuma gidiyor. Onun için ben İlhan Bey'e teşekkür ediyorum, sanatı için, ekibi için. Çok fazla yani konuşsak da yani sanat ortada, hani ürün de ortada. Onun için ben emekleri için, her şey için kendisine çok teşekkür ediyorum. Bunu da samimi bir sohbetle sizlere anlatmaya çalıştık. Kendisi bu konuda daha tecrübeli çok fazla. Yani sorularınız olursa hiç çekinmeden sorunuz. Her şeyi sorunuz yani. Sonrası da çok önemlidir. Yani bir yere saç ektiriyorsunuz ama sonrasından takip edilmesi önemli konulardan bir tanesidir. Buna da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ekibi sorgulamanız lazım mutlaka. Ekip çok önemli. Yani nerede ekiyorlar, değişken bir ekip mi? Yani toplama bir ekip mi? Nasıl bir hani Günübirlikçiler mi? hani günübirlik ekenler, hani gidenler falan, sahiplenmeyenler falan da var. Yani ben işin içine girdikten sonra öğrendim hepsini. Çok zor konular, hiç anlamadığım konular. Ben hani basit bakıyordum, hani ekim yani ne olacak, hepsi aynı değil mi diye bakıyordum ama gerçekten bir sanatı icra ederken çok fazla değişkenler var. Onun için ben güven içinde bu süreci atlattım. Tekrardan teşekkür ederim. Ne demek? Yani hocamın burada anlaşılmaması noktasındaki belirtmiş olduğu noktanın adı bizde makyajın mikrofon sanatı. Alım yapılan bölgenin de anlaşılması bizde. Öyle bir sanatsal bir çalışmaya çıkıyorsunuz ki ben sadece saç ekimi diyerek yapmak istemiyorum. Burada da sanatsal bir dokunuş yapabilmemiz lazım. Bir kişi değilim, tek kişi değilim. Birçok arkadaşımız çok harika işler yapabiliyoruz. Türkiye olarak zaten dünyada üst seviyede bir hizmet veren bir ülke konumundayız. Dediğim her konuşmada, böyle videolarda bahsettiğim konular önemli, hastane ortamında oturmalar. Ama tecrübemizle bir fark yaratabilmenin yani onur ve gururunu yaşıyoruz. Çünkü kimse bugüne kadar hani birçok hastanın ortak noktaları var. Hocam ön hattımı anlayamıyorlar, arkayı anlayamıyorlar. Nereden aldığım soruları soruyorlar bana. Hayır, hani yemek kazandığını söylemiştin değil mi? Böyle bir konumuz var abi. Yani hocamın da bir ilk sen saçayım yaptığını yaptırmanın sebebiyle yemek kazanmışlığı var falan böyle. Bunlar çok önemli detaylar. Sizler de kendi hakkınızda neler yapılabileceğini öğrenmek istiyorsanız, bizzat benim tarafından, başınızın önden, üstten, yanlarını ve arkasını görebileceğiniz şekilde bu aşağıda görmüş olduğunuz WhatsApp numarasından bana göndererek bilgi alabilirsiniz. Yani çok yoğun bir trafik oluyor. Evet, sizlere ben yetişmeye çalışıyorum ama mutlaka dönüyorum. Anlık olmasa da belli bir zaman ya da bir gün, 2 gün içerisinde mutlaka bilgi veriyorum. Bu arada izleyip takip ederek, beğeniler göndererek, yorumlar yazarak o değerli cümlelerinizi zaman ayırarak bana ulaştırdığınız için çok teşekkür ederim. Bunlar da birçok insana, daha fazla kişiye ulaşmamızı ve doğru bir adres miyiz değil miyiz onların görmesini sağlıyor. Umarım sevdiğiniz, beğendiğiniz sizin için katkılı bir video olmuştur. Ben tekrardan bu katkıda bulunduğunuz için çok teşekkür ederim Sayın Hocam. Bir ya da 2 yıl sonra tepe bölgesi de orta bölümlerde nasıl daha fazla sıklaştırılır onun videosunu çekeceğiz. O zaman da görüşürüz. Tekrardan teşekkür ederim. Herkese hayal ettiği saçlarına kavuşmasını diliyorum. Umarım beğendiğiniz tekrardan bir video olmuştur. Hoşçakalın.